Bu videoda Kürtlerin binlerce yıllık tarihini Peygamber Efendimiz'den başlayıp şu anki günümüz Türkiye Cumhuriyeti'ne kadarki sürecini işledik. Onlar dağın adamları. Eskiler onlara bu şekilde seslenirdi. Çünkü onlar şehirleri koruyan çok eski bir halktı. Yıllarca Türklerle beraber savaştığı gibi onlara karşı da defalarca kez savaşmış bir toplum. Şimdi bazı beyninde nöron eksiği olan insanlar buradaki sözlerimi çarpıtıp ırkçılık söylemlerini çekebilir. Burada bir ırkçılık yoktur. Türkler gibi çok eski bir medeniyet olan ve sayısız kez Türklerle beraber omuz omuza savaşmış, vatan toprağı için kan dökmüş bir millet. Hem de 1000 yıl önceye dayanan bir dostluk. Fakat bu topluluğun, bu dostluğun yanında sürekli iç savaş halinde bir yol izlenmiş. Bunu yaptığım araştırmalarda fark ettim. Hem yüzlerce yıl boyunca omuz omuza savaşmış hem de yüzlerce yıl boyunca iç savaş halinde olan iki toplum. Bunun nedenini yaptığım araştırmalarda tam olarak algılayamadım. Fakat sizin de bir fikriniz varsa yorumlar kısmında belirtiniz. Bu videoda sizlere Kürtlerin tarihi ve bir medeniyetin kalıntıları olan Dağın Adamları hakkında, yani Kürtler hakkındaki videoma ve Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldiniz. Video geçmeden önce hemen videoyu beğenip abone olup yorum yazabilirsin. Sonuç itibariyle üçü de bedava. Ha bu arada Kürdistan kurulursa ne olur adlı videomu da izleyerek bilgilenebilirsin. Ben Bilgin Yaman. Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldiniz. Konu aslında o kadar uzun ki bu videoyu sığdırmakta çok güçlük çektim. Buradaki bilgiler bile belki de Kürt halkının sadece %1'lik bir kısmını içermekte. Videoyu uzatıp sizleri sıkmak istemedim. Olabildiğince üstünkörü bilgilendirmek istiyorum. Gelelim binlerce yıllık tarihlerine. Bu arada bazı rivayetlerde Peygamber Efendimiz tarafından Kürt birisinin hadis aldığı da anlatılmakta. Yani konu aslında bayağı derin. Neyse. Ana yurtları Zaros dağları etekleri olan Kürtler tarihi olarak İran'ın batı ve kuzeybatısında, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda, Irak ve Suriye'nin kuzeydoğusunda, Ermenistan'ın güneyinde ve Azerbaycan'ın güneybatısında yaşamış olan, günümüzde de aynı ülkelerde varlığını sürdüren yerli kavimlerden birisidir. Yıllar boyunca Kürtlerin menşei konusunda farklı yaklaşımlar bulunmakta. Ama ana yurtlarının Zagros dağları olduğu bilinen Kürtlerin etnik kökenden ziyade tarih ve dil yakınlığı itibariyle İrani kavimlerle akraba gösterilir. Kürtlerin Arap aslından geldiğine dair rivayetler varsa da bunlara yıllar boyunca da itibar edilmemiştir. Ayrıca Kürtlerin menşei dair çeşitli mitolojik rivayetler de bulunmaktadır. Karduko ve Ortaçağ Ermeni müelliflerinden Hayton'un Gordins diye adlandırdıkları, ayrıca Antik Çağ kaynaklarında İrminiye bölgesinde yaşadıkları ve Gordiane adıyla anıldıkları kaydedilen topluluklar bazı modern dönem araştırmacıları tarafından Kürtlerle ilişkilendirilmiş. Yani konu çok derin. Orta Çağ boyunca kabileler ve aşiretler halinde göçebe veya yarı göçebe şeklinde yaşadıklarını göstermekte. İslam öncesi dönemde Sasanilerin hakimiyeti altında yaşayan Kürtler din olarak Zerduşliği yani Mecusiliği benimsemişlerdir. Çaban yani Gavan adlı bir sahibinin Kürt olduğu ve Resulullah'tan hadis rivayet edildiği bilinmekte. Onun oğlu Meymun da güvenilir rivayetlerden biridir. Hazreti Ömer devrinde İslam orduları İran ve Irak topraklarında fetih hareketleri başlatınca Kürtler Sasanilerle birlikte bu ordulara karşı savaştılar. Fakat bulunduğu bölgelerin Hazreti Ömer tarafından fethedilmesinden sonra Azerbaycan'ın fethi sırasında İslam orduları kumandanı Huzeyfe, Yaman'ın bölge idarecisiyle yaptığı anlaşmalarda olduğu gibi Kürtlerin büyük kısmı
bu fetihler sırasında yapılan anlaşmalarla bulundukları merkezlerde bırakıldı. Büyük Selçuklu devletlerine gelince, Büyük Selçuklu'nun yıkılmasından sonra Kürtlerin yaşadığı bölgenin önemli bir kısmı Zengilerin eline geçti. Aralarındaki şiddetli mücadelenin ardından da Zengiler Kürtlerin elindeki bazı kaleleri ele geçirdiler. Ancak Kürtler Zengiler tarafından asker alındıkları için bir süre sonra Zengi ordusunun ve devletinin bir unsuru haline geldiler. Mesela Necmettin Eyüp kardeşi Şirkuh ve ardından oğlu Selahattin Eyyubi Zengilerin önemli devlet adamlarından ve kumandanlarındandı. Selahattin Eyyubi, Nurettin Mahmut Zengi'nin emri üzerine 567'de Fatimi hilafetine son vererek Mısır, Orta Doğu, Hicaz ve Yemen'de hüküm sürecek olan Eyyubiler devletini kurdu ve 583'te Kudüs'ü Haçlıların işgalinden kurtardı. Selçuklular ve onların devamı olan Zengilerden miras aldıkları idari ve siyasi teşkilatlanmayı devam ettiren Eyyubiler, özellikle Kürtlerden ve Türkmenlerden oluşan ordularıyla Haçlılara karşı büyük başarılar kazandılar. Yani tarih boyunca süren tartışmalardan birisi de Kudüs'ün Kürtler tarafından korunduğu ve onlar tarafından fethedildiğiydi. Fakat Türkmenler ve Kürtlerin omuz omuza savaşmasıyla bu fetihler ve savaşlar yapılmıştır. Bu da tarih boyunca bilinen yanlışlardan bir tanesi. Ancak bu dönemde Kürtlerle Türkmenler arasında büyük bir iç mücadele yaşandı. Basit sebepler yüzünden çıkan çatışmalar sırasında her iki taraf da büyük kayıplar verdi. Nusaybin civarında başlayan çatışmalar Musul, Diyarbakır, Ahlat, Suriye, Şehrizor ve Azerbaycan'a kadar yayıldı. Bu karışıklıklar yıllarca sürdü. Yağmalar ve yol kesmeler de had safhaya ulaştı. Neticesinde bölgede hüküm süren Türk Beyliği, Bekteginilerin veziri Mücahit Düdün Kaymaz'ın başarılı siyaseti sayesinde mücadele böylelikle sona erdi. Yüzyıllar boyunca bu şekilde devam ederken bütün bölge gibi Kürtlerin yaşadığı coğrafyada Moğol işgaline uğradı. Yerleşim merkezlerini tahrip eden, her şeyi yakıp yıkan Moğollar Hakkari, Musul, Erbil, Mardin, Diyarbakır ve Ahlat'a büyük katliamlar yaptı. İkinci saldırı sırasında Erbil'e hücum ettikleri sırada yani 655 yılında Kürtlerin büyük direnişiyle karşılaşan Moğollar 656'da Bağdat üzerinde yürürken Kürtlere de katliam uyguladılar. Daha sonra İlhanlı hükümdarı Gazan Han zamanında çok sayıda Kürt kılıçtan geçirildi. Buna karşılık Fars bölgesinde yaşayan Kürtler Moğollarla ittifak kurup onların safında savaşlara katıldı. Olcaytu Han döneminde Gılan'ı istila eden İlhan ordusu büyük ölçüde Kürtlerden oluşuyordu. Moğol akınlarından kaçan Kürtlerin bir kısmı Toros dağlarının eteklerine sığınırken bir kısmı da Suriye ve Mısır üzerinde Cezayir'e kadar gitti. Bulundukları bölgelerde kalanlar ise 792 yılına kadar Moğol hakimiyetinde yaşadı. Timur 796'da Ahlat, Van, Adilcevez, Mardin, Erbil ve Musul gibi Kürtlerin yaşadığı önemli merkezleri de ele geçirdi. Bu sırada Timur'un veliahtı Ömer Şeyh Mirza'nın Kürtlerin tarafından öldürmesi üzerine Kerkük'ü bağlı Hurmatü kasabasının yerle bir edildi. 1453'te İspanya kralı tarafından Timur'a elçi gönderilen Ray, yakınlarında göçebe halinde siyah çadırlarda yaşayan Elvari Kürtlerine ait 400 çadır gördüğünü, onların kalabalık sürülere sahip olduklarını, 20.000 kadar deve beslediklerini, vergi olarak Timur'a yıllık 3.000 deve 15.000 koyun verdiklerini, Timur'un da bunların karşılığında kendilerinin serbestçe dolaşma izni verdiklerini belirtmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti açısından mağlubiyetle sonuçlanması ve devletin dağılma ihtimalinin ortaya çıkması Kürtlerin arasında gelecek kaygısı yaşanmasına da yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Wilson tarafından 1918 başında ilan edilen ve barış görüşmelerinde etkileri olan Wilson prensipleri Osmanlı Devleti'nin tebaasında Türk olmayan milletlere muhtar gelişme imkanları verilmesini öngören 12. maddesi
aynı yıl kurulan Kürdistan Teali Cemiyeti gibi siyasi oluşumlar tarafından da bir araya gelen Kürt aydınları ve önde gelenleri arasında özellikten bağımsızlığa kadar çeşitlilik gösteren bazı arayışlara sebep oldu. Bu nedenle Birinci Dünya Savaşı'nda ve günümüze kadar sürekli olarak iç çatışmalarının bir nevi sebebini bulduk. Mondros mütarekesinden sonra İngilizlerin Musul'u, Fransızların Suriye'yi işgal etmesi ve bu iki devletin uluslararası bazı anlaşmalar yoluyla bu bölgelerde kazanımlar elde etmesi sonucu Osmanlı Kürtleri daha önce var olan coğrafi ve idari bütünlüklerini fiilen kaybettiler. Yani düşünün, bir savaş çıkmış, diğer devletlerin baskısı üzerine Kürt devletlerine bazı vaatler verilmiş. Fakat bu vaatlere diğer devletler, yani İngiltere ve Fransa gibi devletlerin uymayıp onları manda politikasına çekebilmek için topraklarını tekrardan ele geçirmiş ve aslında özerk olabilecekken tamamıyla bu haklarını kışkırtan devletler tarafından kaybetmişler. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra da hilafetin ilgası, yani kaldırılması ve diğer devrimlerle birlikte yeni yönetim biçimleri de layık bir yaklaşım esas alınırken aynı zamanda ulus devlet modeli benimsendi. Bu süreçte millet, vatandaşlık, etnik, menşei ve azınlık gibi kavramlar yeniden ele alındı. Türk kavramını bir üst kimlik olarak tarif eden 1924 Anayasası'na Türkiye'den din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir ibaresi konuldu. Bu ibarenin etnik bir kimlikten ziyade vatandaşlık tanımı çerçevesinde temsili üst kimliği tanımladığı kabul edilse de bu tanımlamanın müteakip dönemdeki kimlik tartışmalarında etkili olduğu gözlemlenmekte. Türkiye tarafından sadece gayrimüslim vatandaşların azınlık statüsünde sayılacağı, Kürtler de dahil olmak üzere Türk olmayan Müslüman unsurların azınlık olarak kabul edilmeyeceği ve Türklerin bunların Türk milletinin bir parçası olduğu tezinin savunulduğu Lozan'da İsmet Paşa'nın Britannice'yi da kaynak göstererek Kürtlerin Turani kavimlerinden olduğunu iddia etmesi, Kürt kimliğine yönelik yeni resmi yaklaşımı ve müteakip politikaların seyrini göstermesi açısından da önemlidir. Zira Kürt meselesi arka planında iktisadi, sosyolojik, siyasi ve psikolojik birçok sebep olmakla birlikte temelde Cumhuriyet'in homojen bir ulus meydana getirme çabasıyla ilişkilendirilmektedir. Bu bilgilerle beraber bu zamana kadar Kürtlerin nereden nereye gittiğini görmüş olduk ve hala daha gereksiz olarak bu tartışmaların sürdüğünü de görüyoruz. Umarız din ve vatan kardeşleri artık çatışmaz. Benim sözlerim de bu kadar. Peki ya sen ne düşünüyorsun? Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.